Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosuyla karşı karşıyayız dostlar. Umarım özlemişsinizdir ki ben özledim yeni videoyu. Bugün çekmek ancak nasip oldu. Yeni yılın ilk videosunda, ilk gönderisinde yine beğeni ve yorumlarınızı video altında görmek istiyorum ki çok sayıda beğeni ve yorum destekleri geliyor. Destek veren herkese de teşekkür ederim. Çok güzel yorumlarla karşılaşıyorum. Çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Bugün Twitter'da da ondan bahsettim. Bu güzel yorumlarınız motivasyon anlamında benim için gerçekten çok kıymetli. İyi ki varsınız. İşin piyasalar tarafını konuşacak olursak önümüzde haberlerde neler var dediğimizde çok fazla konu var. Çok fazla yeni konuşacak şeyler var ki Amerika'nın yaptığı son operasyonu biliyorsunuz. Cumartesi günü Trump bunu dünyaya duyurdu. Amerikan ordusunun Venezuela'ya büyük bir darbe vurduğunu ve devlet başkanını gözaltına alarak Amerika'ya getirdiğini herkese duyurdu. Tüm dünya bu haberlerle ve görüntülerle resmen şoka girdi. Çünkü gerçekten 2. Dünya Savaşı'ndan beri muhtemelen gördüğümüz en büyük operasyon oldu bu. Ve benim bu konudaki yorumlarımı zaten biliyorsunuz. Son bir aylık periyot içerisinde size birkaç defa anlattım. Venezuela'nın varlıklarına bir el koyma operasyonu yürütülüyor derken bunu artık net bir şekilde görüyoruz. Ama açıkça ifade etmek isterim ki bu kadar nokta atışı bir operasyonu ben de beklemiyordum. Çünkü ülkenin kalbine girdiler. Oradan başkanı alıp çıkarttılar. Ve bu operasyon dolayısıyla Amerika tüm dünyaya bir mesaj verdi. Herkesi tehdit eden bir tonlama içerisine girdi. Ülkelerden tepkiler de vardı muhakkak. İspanya, Çin, Rusya, Brezilya başta olmak üzere birçok ülke bu hamlenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı ama sadece açıkladı. İcraat tarafında kimseden bir şey yok. Ve özetle şunu söylemek lazım ki Trump'ın Venezuela hamlesi sadece siyasi bir olay değil. Petrol ve enerji jeopolitiğinin yeniden yazılmasıdır. Çünkü dünyanın en büyük petrol rezervlerine Amerika fiilen el koyuyor. Ve bakınız bu süreç içerisinde Fed'in son yaptığı hamlelerde şunu duyurmuşlardı. Aylık 40 milyar dolar piyasaya taze bir para enjekte ediyorlardı. Ve normal şartlarda böyle ölçekte büyük bir para enflasyonu körükleyeceğine dair piyasalarda endişeler vardı. Ancak burada son gelişmelerle birlikte önümüzde yeni bir kalkan var. Amerika kendine yeni bir kalkan buldu ve bu kalkanın adı da ucuz enerji. Yani Venezuela petrolü sayesinde enerji fiyatları düşerse enflasyon baskı altında tutulabilir ve bu son derece güçlü bir araçtır. Çünkü petrol sanayiden tarıma, lojistikten gıdaya kadar her maliyet kaleminin tam olarak merkezinde yer alır. Ve şunu da net olarak söyleyelim. Amerika bu petrolü satmak için değil, kendi kullanmak için alacak. Kendi rafinelerini doyurmak ve enflasyonu enerjiyle boğmak isteyecekler. Ve Trump'ın tek hamlesi de Venezuela değil, çevredeki bütün ülkelere mesajlar vermeye devam ediyor. Güneyde Venezuela'ya bir mesaj vermişken kuzeyde de Grönland meselesi var. Oraya da bir temsilci atadı ve orayı da elde etmek istiyor. Hatta diğer Güney Amerika ülkelerine de açık açık mesajlar veriyor. Benzer operasyonları oralara da yapabiliriz şeklinde açıklamaları var Trump'ın. Ve benim bu anlattıklarımı doğrulamak için aslında çok basit bir iki noktaya bakmak lazım. Şu anda vadeli piyasada Amerikan borsasındaki yükselen hisselere baktığımızda Amerikan petrol odaklı hisseler, Venezuela ile temas halinde olabilecek hisseler şu anda ekstra yükseliş gösterirken petrol fiyatlarında bir düşüş var. İşte bu ne demek oluyor dediğimizde tam olarak benim anlattığım konuya geliyoruz. Maliyetlerin düşürülmesi, Venezuela petrolüyle enflasyonun boğulması meselesi. Ve önümüzdeki süreç içerisinde muhtemelen bunları çok fazla konuşma imkanı bulacağız. Bu sırada peki insanlar neden deli gibi altın ya da gümüş gibi varlıklara odaklanıyor dediğimizde, yani haftalık açılışta bunları neden görüyoruz dediğimizde, bu kadar büyük askeri operasyonlar, bu kadar büyük sert hamleler piyasada bir güvensizlik yaratıyor ve bu güvensizlik ortamında yatırımcılar dünya karışıyor. Ben de en iyisi paramı altında tutmaya devam edeyim ya da yeni altın alımı yapayım şeklinde bir bakışa sahip oluyor insanlar. Ve bu durum tüm dünyadaki ülkeler için geçerli. Benim son süreçlerde anlattığım olaylar bitmeyecek 2026'da da artarak yeni savaşlar, yeni problemler görmeye devam edeceğiz yorumlarımı burada size hatırlatmak isterim. İşte bu yüzden altın ekstra olarak burada ön plana çıkmaya devam ediyor. Grafiklere bakalım. Grafiklerde bunu incelemeye devam edelim. Bakınız grafiklere baktığımızda altın hafta sonu gelen haberler ve operasyonlar sonrasında direkt olarak yükselişle haftayı açtı. Pozitif trendini
devam ettirdi. Özellikle günlük periyotta 4250 bölgesindeki destek alana bir test gerçekleştirdikten sonra bu yükselişin gelmesi benim için son derece sağlıklı bir görüntüye işaret ediyor. Önümüzdeki dönem içerisinde de 4366 dolar seviyesi ons altın için destek seviyesi olarak çalışacak diye düşünüyorum. Son videodan hatırlarsanız size 4250 bölgesinin güçlü, kaliteli bir destek olduğundan bahsetmiştim. Bu seviyeye neredeyse ulaşan bir düzeltme yaşadıktan sonra buradan toparladı ons altın. Ons altındaki sağlıklı görüntünün birebir aynısı gümüşte var mı dersek bana göre yok. Bu gümüşte yükselişler devam etmez ya da bir düşüş trendi başladı gibi bir yorum da demek değil. Bakın söylediklerimi iyi idrak etmek lazım, iyi anlamak lazım. Anlamayanlar, videoları ilk defa izleyenler ya da bu kanalı ilk defa keşfedenlere söylemek istediğim şey şu. Videoları gerekirse birden fazla kez izleyin, 2 kez izleyin ve kendinize 1-1,5 aylık bir zaman tanıyın. Finans alanı tamamen yeni bir dil öğrenmek gibi bir alan ve yapmanız gereken en doğru şey izlemeye devam etmek. Böylelikle bir süre sonra ne demek istediğimi, neden söylemek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bakınız konumuza dönecek olursak bu global endişeler içerisinde altın pozitif trendini haftalık açılışta da sürdürdü. Gümüş tarafında da benzer bir durum var. Haberler sonrasında gümüş de 75 dolar seviyelerine yükseldi. Ama buradaki beni rahatsız eden görüntü şuydu. Bakın günlük periyotta altında yaşanan düzeltme sonrasında bulut testi gerçekleşmişti. Ama gümüşte bu durum gerçekleşmedi. En azından sağlıklı bir görüntü yakalayabilmek adına gümüşün biraz daha aşağıya inmesini beklerdim. Yeni alımları konuşabilmek için. Ama bu görüntü gümüşte şu anda yok. O yüzden gümüşte temkinli, riskli yorumlarımı tekrar etmek isterim. Tamamen karar sizde dostlar. Ben anlatıyorum. Ben seviyeleri anlatıyorum. Ben globaldeki trendleri anlatıyorum. Son kararı da her zaman size bırakıyorum. Bana soracak olursanız son videolarda da anlattığım gibi altın her seviyede alım yapılabilir bir dönemdedir. Önümüzdeki süreç içerisinde olayların azalmak yerine daha da artması bana göre en muhtemel seçenek. Bu altın fiyatlarını daha da yukarıya taşıyacaktır. Gümüş biraz daha spekülasyonla ekstra yükselişler yaşadıktan sonra düzeltmesini gerçekleştirir. Ondan sonra gümüşte de yine benzer yükseliş hareketleri görürüz. Ama güvenli olan tarafa doğru odaklanmak bana göre en mantıklısı. Birkaç ay önce konuştuğumuzda hem altın hem gümüş ikisi de alınır. Orta vade elde tutulur gibi yorumlar yapmıştım. Ama şu anda geldiğimiz noktada odak nokta tamamen altın tarafında olmalı fikrindeyim ben. Daha fazla kazanç oranlarınızı hesaplarken risk tarafında hesaplamanız lazım. Bakın sadece altın gümüş değil. Kripto para piyasası da pozitif bir etki alanı içerisine girmeye başladı. Globaldeki bu kaos ortamı arzı kıt olan ürünlere doğru bir yönelimi tetikliyor. Fiziki tarafta altın, dijital tarafta da Bitcoin burada önemli seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan kripto para tarafındaki son durumlara da bakacağız. Bunun dışında Borsa İstanbul hakkında da yaptığım yorumları hatırlarsınız. 10.800 bölgesi itibariyle Aralık ayında yükselen rekor seviyeye gelen bir Borsa İstanbul beklentimi anlattım size. Borsa İstanbul TL bazlı olarak rekor kıracak, manşetlerde tebessüm ederek bunu izleyeceğiz şeklinde bir yorum yapmıştım. Bir aylık zaman geçti ve Borsa İstanbul şu anda rekor seviyeye ulaştı diyelim. Ama yatırımcıları bu noktada mutlu mu? Değil. Çünkü hisselerde benzer bir kazanç oranı açıkçası yok. Ama bu süreç içerisinde Borsa İstanbul'da yükselen hareketin bir süre daha devam etmesi gibi bir beklentim var. Size zaten Aralık ayı başında anlattığımda söylediğim şey de buydu. En az Ocak ayının 15'ine kadar yükselişler devam eder diyor. Hala bu bakış açısı içerisindeyim. Borsa İstanbul'da yükseliş bir süre daha devam edecek. Tersine bir dönüş olursa bunu da benden muhakkak ki duyarsınız. Yıl sonu geldiğinde dolar TL'de de mesela bir beklentim vardı. Bir yıl önce dolar TL için yıl sonu beklentimin 44 TL olduğunu söylemiştim. Ben bunu tam bir yıl önce söyledim. Dolar TL bugün 43 TL seviyesinde. Çok büyük bir yükseliş yaptı mı? Yapmadı. Yıl içerisinde neler yaşandı, ne büyük olaylar yaşandı. Ama dolar TL 44 TL seviyesine bile neredeyse gelemedi. Fiyat iyi korundu. Bu zaman zarfı içerisinde bir yıl önce dolar TL 80 olacak, 100 olacak, 150 olacak diye söyleyenler de vardı. Ama benim beklediğim hedef alana çok yakın bir seviyede olduğunu görüyoruz dolar TL'nin. Önümüzdeki süreç içerisinde burada güncellemek istediğim bir fikrim olursa bunları da benden duyarsınız. İşin gram tarafına bakarsak, gram altın tarafında günlükte neredeyse bulut seviyesine kadar inen bir hareket gerçekleştirmişti. Bu 5.900-6.000 TL seviyesinin yeni alıcılar için bir fırsat seviyesi olduğundan bahsetmiştim size. Ki bu seviyeye kadar geldi. Bu seviyeden toparlanmaya başladı altın. 6.100 TL seviyelerini geçti. Çarşıda pazar
pazarda bunun biraz daha yukarısında fiyatlanan bir altın var. Önümüzdeki süreç içerisinde de benim beklediğim şey kabaca 6000 TL seviyelerinden aşağıya inmeyen bir altın olacak. Bakınız, gram altında önümüzdeki dönem içerisinde yine bu 5900-6000 seviyesinin aşağısına inen bir altın beklemiyorum. Yani yapılması gereken, takip edilmesi gereken trend bana göre çok basit. 3-4 aylık zaman dilimi içerisinde dokunmayacağınız bir para varsa ve bu anlattıklarım size mantıklı geliyorsa 6000 TL seviyesinden gram altını alırsın, arkana yaslanırsın, izlersin. Elinde tuttuğun altınları da muhafaza etmeye devam edersin. Çünkü trend bana altının daha fazla yükselişini anlatıyor. İşin gümüş tarafında ise destek seviyesinin yaklaşık 97 TL seviyesi olduğunu söylemek isterim. Gümüşte potansiyel bir fırsat olursa bunu da muhakkak yeniden konuşuruz. Bugün haftalık açılışta piyasaların ani verdiği tepkiye çok fazla odaklanmayıp trende odaklanmak en doğrusu. Yani bugün yükselen gümüş yarın daha aşağıda olabilir. Bu durum altın için de geçerli. Biraz daha aşağıda olabilir ama ana trend değişmez. Ve ana trendin bize söylediği şey bu dönem içerisinde en güvenli alan altındır. Gümüş tarafında da biraz düşen fiyat akışları görürsek yanına tekrar gümüşü ekleyeceğimiz ve birlikte ikisinin yükselmeye devam edeceği bir trendi konuşabiliriz. Bu arada altının kripto para tarafındaki alternatifi olan Tether Gold için de seviyeleri göstereyim. Kabaca 4300 dolar bölgesi destek olarak Tether Gold'da çalışmaya devam ediyor. Bu seviye bir alım seviyesi olarak kullanılabilir diyebiliriz. Altının dijital alternatifi olarak da OKEX.TR'den bu işlemleri yapabilirsiniz. Video altına OKEX.TR'nin linkini bırakıyorum. Dileyenler bu alternatifi kullanabilir dostlar. Kripto para tarafına geldiğimizde ise Bitcoin son yaptığı hareket alanı içerisinde kırmızı bulutu kırmaya meylettiği bir bölgedeydi. Çarşamba günü özellikle tam olarak bu seviyedeydik. 89.500 seviyesinde, bulut seviyesinin üzerinde kapanış yaparken YouTube Katıl canlı yayınındaydım. Orada da bu fikrimden bahsettim. Yukarıya doğru giden trendin devamını bekliyorum. Sırasıyla bunları test edecektir diye düşünüyorum. 90.500 dolar ve arkasından 93.500 dolar seviyeleri. Ve yaklaşık olarak bu iki seviyeyi de Bitcoin şu anda test etmiş durumda. 93.500 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlarla birlikte bu sefer 101.000 dolar seviyelerine kadar Bitcoin'in tırmanmasını bekleyeceğim. Yani önümüzdeki süreç içerisinde globaldeki bu devam eden kargaşa ortamında her ne kadar fiziki tarafta altın, gümüş gibi ürünler ilgi görüyorsa dijital tarafta da Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasındaki ürünler de ön plana çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Amerika'nın Venezuela hamlesi petrol tarafında çok kıymetli, maliyetler tarafında çok kıymetli, işin enflasyon tarafında gerçekten çok kıymetli. Ve elbette önümüzdeki süreç içerisinde bu gelişmeleri de çok sıkı şekilde takip edeceğiz. Benim kripto para tarafında gördüğüm şey şu: kripto para piyasasında yükseliş bana göre devam etmeli. Bakın Tether dominansı da anlattığım %6,5 seviyesini haftalarca test ettikten sonra kıramayıp aşağıya doğru yeniden inmeye başladı. Yani indikatörler, datalar bizi doğrulamaya başladı. Bitcoin pozitif bölge içerisine gelmeye başladı. Bakın şunu tekrar göstermek istiyorum Bitcoin'de. Bitcoin bu seviyede kalmaya devam ettiği sürece yarın muhtemelen bu bulut yeşile doğru bir dönüş gerçekleştirmiş olacak. Ve pozitif trendin devamı için bize yeni bir işaret verecek. Altcoin'ler tarafında ise bakın Ethereum'da bu yeşil bulut yandı. 3180 dolar seviyesi test edildi. Son konuştuğumuzda 3000 dolar seviyesi direnç alanıydı. Buranın üzerinde 3180'e kadar direkt bir hareket gerçekleştirdi. Şu anda yeni direnç olarak okuyacağımız alan 3380 dolar seviyesi olacak Ethereum'da. Bugün, yarın artık Ethereum'un yapması gereken şey 3180 dolar seviyesi üstünde tutunmak olmalı. Bakın XRP'ye baktığımızda XRP'de henüz yeşil bulut gelmedi ama agresif bir hareket XRP göstermiş durumda. 1 dolar 80 sent seviyesinden XRP yaklaşık %15-16 kadar bir yükseliş gösterdi. 2.02 dolar. Kabaca 2 dolar seviyesi XRP'de artık yeni destek işlevinde olduğunu söyleyebiliriz. Ben kripto para piyasasında görünümün gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Total 3 grafiğinde de şunu göstermek isterim. Bitcoin ve Ethereum dışındaki market cap'i gösteren grafikte şu anda tam bir direnç testi var. Bugün, yarın pozitiflik devam ederse daha büyük bir kapı açılmış olacak diyebiliriz. Yani genel olarak konuyu toparladığımızda hafta sonu yaşanan operasyon sonrasında benim gördüğüm, benim okuduğum şey Amerika
Venezuela petrolünü Amerika'da kullanmak ve enflasyonu da bununla kontrol altında tutmak amacıyla adamlara resmen çöktüler. Yani Venezuela petrolünü ele geçiriyorlar ve bu süreç içerisinde benim piyasalardan beklediğim şey, altında gümüşte ne kadar yükselen trend devam ettiyse, kendini gösterdiyse, geride kalmış olan kripto para piyasası da yine bir yükseliş trendi içerisine girmiş olmalı diye düşünüyorum. Bitcoin'in grafiği, Ethereum'un ve XRP'nin grafiği bana en azından şu anda bunu gösteriyor. Pozitife doğru gidiş konusunda sinyaller artmış durumda. Umarım daha iyi yükselen hareketleri ve daha fazla kazançları yatırımcılar yakalama imkanı bulur. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.